Bali Adası'ndan herkese selamlar, sevgiler. Tayland'dan geri döndüm. En son Tayland'daydım ve şu anda Bali'deyim ve evimdeyim. Bu videoda sizlere Bali'de haberler, burada neler oluyor şu anda, son dönemde inanılmaz şeyler oluyor. Bunları biraz tabii çok yabancı geldi. Burada ister istemez bazı sorunlar da olmaya başladı. Bunlar hakkında biraz bilgi vereceğim ve Türklerin Bali'deki imajı ve Asya ülkelerindeki biraz imajıyla da ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. 25 ülke gezdim ve Asya ülkelerin birçoğunu gezdim. Buralarda Türklerin imajı nasıl, Bali'de nasıl? Bunlar hakkında biraz konuşacağız. Hemen videonun başında kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Beğeni ve yorumlarınız çok önemli. Bazen unutuluyor. Bu sebepten dolayı da bazen hatırlatmak gerekiyor. Biliyorum ki birçoğunuz da severek izliyorsunuz. Verdiğim bilgiler işinize yarıyor. Siz de beğeni ve yorumlarla destek olabilirsiniz. Bunların hepsi ücretsiz. Ve Türkiye'de çıktı, bu hype diye bir şey çıktı. Bir hype 10 tane şeye bedel, beğeniye bedel. Bu hype özelliği de ücretsiz. Orada yorumlardan sağa kaydırdığınız zaman hype yap diyor videoyu. Onu da yaparsanız çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Yorum yapmayı sevmeyenler vardır. Tamam mı? Siz illa bir şeyler yazmak zorunda değilsiniz. Serkan Gürel'e destek veya Serkan'a destek yazsam bile yeterli. Hadi konuyu kapatalım, başlayalım. Evet, hemen başlıyoruz. Öncelikle Bali'de bu son haberler, burada neler oluyor, bunlar hakkında biraz bilgi vereyim size. Geçenlerde Ukraynalı biri yasaklı maddeyle yakalanıyor, yerli biriyle, ve kendileri şu anda yargılanıyor. Ve neyle yargılanıyor biliyor musunuz? Ömür boyu veya idam. Size tekrardan söylüyorum ve uyarıyorum. Bali, Endonezya, Tayland gibi değil. Tayland'da serbest, hiçbir sıkıntı yok. Ama burada çok katı kurallarla yasak. Yani öyle böyle bir yasak değil. Az bir miktarla yakalansanız bile ömür boyu yargılanma veya idama kadar yolu var. Kimse size yardım edemez, kimse sizi çıkaramaz. Çok büyük sıkıntılar yaşarsınız. Bu tarz şeylerden Endonezya genelinde, sadece Bali için değil, Endonezya genelinde uzak durmanızı tavsiye ederim. Bir başka Rus vatandaş Bali'de tuttuğu bir özel villada içerisinde kenevir yetiştiriyormuş. Orada da yine ihbar üzerine veya bilmiyorum yakalanıyor ve kendisi de burada şu anda idamla yargılanıyor veya ömür boyu. O kişilerin artık burada hayatı bitti. Ben size söyleyeyim. Bunlar çok önemli şeyler. Dediğim üzere lütfen böyle şeylerden uzak durun. Son dönemlerde yine tabii Bali'de birçok kişi deport ediliyor. Bu sadece Türk değil, yani Türkler de var arasında. Ama yabancılarda da çok var, aşırı. Size söyleyeyim. Bunlar Kanada, Rusya, Ukrayna, yine farklı milletlerden çok deport edilen var. Bunların çoğunun sebebi kaçak çalışma. Kaçak çalışma. Çünkü burada kaçak çalışmaya kesinlikle göz yummuyorlar ve hemen deport ediyorlar. Buna çok dikkat edin. Endonezya genelinde, Bali'de veya Endonezya'da çalışabilirsiniz. İsterseniz kendiniz şirket açıp veya bir dükkan açıp çalışabilirsiniz veya birisinin yanında da çalışabilirsiniz. Ama working kitas dediğimiz, yani çalışma izni çıkması gerekiyor. Working kitasınız olduğu sürece hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Ama bu deport edilenlerin hepsinin working kitası, yani çalışma izni olmadığı için deport ediliyorlar. Tabii bir süre bir şey olmuyor. İnsan çalışıyor 1 ay, 2 ay. Ondan sonra biri şikayet ediyor ve en sonunda direkt deport oluyor. Kendi iş yeriniz bile olsa, kendi şirketiniz bile olsa size direkt çalışma izni vermiyor. Ama çalışamaz mısınız? Bu mümkün değil mi? Mümkün, ama sadece çalışma izni, yani working kitas çıkarmanız gerekiyor. Yıllık yaklaşık $1300 civarı ödüyorsunuz ve çalışma izni çıktığınızda da isterseniz üniformanızı giyin, çalışın. Kimse size bir şey demez. Evet, başka çok önemli bir habere geleyim size. Burada Rus Mahallesi diye belki duymuşsunuzdur veya görmüşsünüzdür. Rus Mahallesi vardı Bali'de. Gerçi öyle diyorlar, Rus Mahallesi değil de. Orası bir tesis. Tesisin içerisinde sauna, fitness salonu, konaklama, restoran, alışveriş, böyle bildiğim bir yaşam kompleksi yapmışlar. Orayı işleten de Rus'tu. Rus iş adamı. Orayı kapattılar. Evet, doğru duydunuz. Bali sauna kapandı. Çok popüler bir yer ve orası kapandı. Kapanma sebebi de şu: evraklarda usulsüzlük ve yapılan o tesiste yeni dükkanlar yapılmış, bildiri yapılmamış devlete, vergi konularında sıkıntı çıkmış, yani ödenmemiş,
bir kısmı ödenmiş ve evraklarda da birçok eksik olduğu için orası kapatıldı. Burada Türkiye gibi işlemiyor. Türkiye'de eğer ayıyı veya dayıyı tanıyorsanız, Ankara'da bir akrabanız varsa bir türlü işinizi çözersiniz. Burada o imkanlar yok. Kimsenin gözünün yaşına bakmaz. O dediğim yer milyon dolarlık bir tesis. Yani çok büyük. Düşünün, orayı bile kapatıyorlar. Yani Endonezya'da evraklarda usulsüzlük veya düzgün bir şekilde yapmadığın sürece kim olursan ol, ne kadar zengin olursan ol, kapatırlar ve seninle uğraşırlar. Yani burada öyle bir muhabbet yok. Dediğim üzere yok şunu tanıyorum, yok benim param var, bana bir şey olmaz, şu olmaz, bu olmaz, oluyor. Bakın milyonluk yeri bir anda bir günde kapattılar. Bir başka olaysa burada İngiliz vatandaşı biri bir tane kamyon çalıyor ve bu kamyonla havalimanına dalıyor. Havalimanında bu barikat var ya, kapalı. Orayı kırarak içeri giriyor. Amacı ne bilinmiyor. Kendisi tutuklandı ve tabii dava açıldı. Şu anda cezaevinde ama bunu neden yaptığı bilinmiyor. Psikolojik olarak da sorunları olabilir diye bilgiler var. Yani çok ilginç şeyler bunlar. Yani düşünsene, turist, İngiliz bir kamyon çalıyor ve bununla havalimanına dalıyor. Amaç ne? Barikatı kırıyor, giriyor içeri. Sonra tutuklanıyor tabii falan. Millet hemen şey yapıyor. Çünkü farklı düşünüyor insanlar öyle dalınca, hani acaba herhangi bir saldırı mı diye. Böyle bir durum oldu. Başka bir konu, buna çok dikkat edin. Bakın burayı iyi dinleyin lütfen. Burada birçok kişi dolandırılıyor Türkiye'de. Bakın burayı çok iyi dinleyin. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bana birçok kişi ulaştı. Serkan Bey merhaba, ben de 2 hafta sonra oradayım, ben de 1 ay sonra oradayım. Seninle de tanışmak isterim. Tabii böyle konuşuyoruz. İşte ne yapıyorsun, nasıl? Abi ben orada iş buldum. Evet. 3.000 dolar maaş, restoranda çalışacağım. Şimdi diyorum ki bak arkadaşım, bu işin içinde bir şey var. Yani 3.000 dolar burada kimse vermez. Yani burada maaşlar 150 dolar. Yani kim getirip de Türkiye'den birine 3.000 dolar burada verecek? Yani 1.000 dolar, 500 dolar dese inanacağım da 3.000 dolar. Ondan sonra şöyle bir dolandırma olayı varmış. Bazı Kamboçya'da böyle çeteler, tamam mı? Call center kurmuşlar. Türkiye'yi arıyorlar ve insanları dolandırıyorlar. Ne yapıyorlar bunlar? Ulaşıyorlar. Mesela Facebook gruplarında sen iş arıyorsun veya ilan koyuyorlar. İşte Bali'de restoranımıza usta arıyoruz. Restoranımıza garson arıyoruz. Maaş 3.000 dolar artı yeme, içme ve konaklama. Tabi bunu gören insan diyor, baksana diyor fırsata, hani 3.000 dolar yeme, içme, konaklama, hemen başvuruyor. Bunların da yaptığı taktik şu. Tamam diyor, kabul ediyorlar. İşte senin işlemlerini başlatıyoruz diyorlar. En sonunda da 1-2 hafta sonra diyorlar ki tamam, işlemler her şey hazır. Yalnız güven açısından uçak biletini biz senin alacağız. Ama bunun ödemesini sen şey yapacaksın. Biz geldiğinde sana vereceğiz. O ödemeyi, uçak biletini gönder 1.000 dolar. Adam da tamam diyor. 1.000 doları gönderiyor uçak biletini, güya gelecek ya. Ondan sonra adamlar parayı alıyor, bunu bloke ediyor. Bakın bu şu anda inanılmaz yaygın. En az bana ulaşan, ben 3 kişi tespit ettim. Bu da bana ulaşan. Daha bana ulaşmayan bir sürü insanlar var. Eğer ilan görürseniz Facebook gruplarında veya farklı bir sitelerde, Bali'de, Endonezya'da, Tayland'da, Filipin'de, yok efendim Kamboçya'da, Laos'ta garson arıyoruz, işte aşçı arıyoruz, işte usta arıyoruz veya böyle maaş 3.000 falan, sakın ama sakın inanmayın. Kimse size gelip de buralarda 3.000 dolar vermez. Almanya'ya gitsen vermezler. Bak Almanya'ya git, fabrikaya gir, çalış, senin alacağın para 1300, 1400, 1500 euro. Tamam bu. Ya Almanya'da sen 1500 euro zor alıyorsun. Kim verecek sana burada Endonezya'da veya işte Tayland'da 3.000 dolar, 4.000 dolar maaş? Bu kesinlikle yalan. Böyle bir şey yok. İnanmayın, böyle bir tuzağa düşmeyin. Bakın burası çok önemli. Bir başka haberle devam edelim. Çok ilginç. Kanadalı bir vatandaş, Kanada pasaportu var. Burada hırsızlıktan yakalanıyor. Hırsızlıktan yakalanıyor ve o da dava açılıyor. O da şu an cezaevinde. Bu çok yeni bir haber. 2-3 gün önce gördüm. Kanada vatandaşı hırsızlıktan yakalanıyor. Aynı zamanda da sadece burada yerlilere değil, yani turistler kendi aralarında da çok hırsızlık olayları oluyor. Tanışıyorlar, arkadaşlık kuruyorlar. O onun evine gidiyor, o onun evine gidiyor. Oradan bir şey çalıyor, oradan bir şey çalıyor. Bir anda patlak veriyor, böyle rezil oluyorlar.
Evet, gelelim asıl konumuza. O da Türklerin Bali'deki imajı ve dünyadaki biraz böyle imajıyla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi bu son dönemde şunu fark ettim. Yani biz Türkler tamam böyle o kadar birbirimizden ve kendimizden ve ülkemizden nefret eder olmuş ki insanlar her konuda böyle kendi kendimizi kötülüyoruz. Bu hiçbir başka millette yok. Bizde var. Ne demek istiyorum? Ya arkadaş, vay efendim işte siz Bali'de video çekiyoruz ya biz. Her şeyi gösteriyorsunuz, işte onu yapıyorsunuz, fiyatları siz uçurdunuz. Zaten biz orayı bok ettik. Zaten Türkler nereye giderse orayı kötü yapıyor. İşte nereye giderse orayı mahvediyor. Ya bu nasıl bir saçmalık arkadaş? Sadece biz mi burada video çekiyoruz veya bunları ev alıyoruz, arsa alıyoruz, işte burada dükkan aç. Sadece biz mi yapıyoruz? Şu anda en az 30 tane milletten burada yapıyorlar. Ve Türklerin imajı Bali'de, Endonezya'da hiçbir şekilde kötü değil. Çok iyi. Hatta size şunu söyleyeyim. Türk pasaportuna şirket açılımı çok daha kolay oluyor. Avrupa pasaportuna daha çok zor. Hadi onu geçelim. Şirket açılımını geçelim. Hiçbir şekilde imajımız kötü değil. Gayet seviliyoruz. Tam tersi. Türkleri çok seviyorlar, saygı duyuyorlar. Bizim bir tarihimiz var. Bizim bir adımız ve şanımız var. Yani ney bu? Yani Türkler her yerde sanki çok kötüymüş gibi veya buraya siz şu anda Bali'ye ne kadar iş adamı geldiğini biliyor musunuz? Çok güzel işler yapan insanlar var burada, Türkler var. Geliyor dükkan açıyor, iş açıyor, güzel işlere imza atıyor. Tabii ki aralarında işe yaramaz birkaç tane bozuk var. Bu her milletten var. Ama genelleme yapmayı biz çok seviyoruz. Biz Türk'te... Hayır arkadaş, biz Türk'te değil. O öyle yaptı. Bakın birazdan bir örnek vereceğim size. Başka bir video gördüm. Tayland'da yaşayan ve Tayland'da böyle videolar çeken arkadaşlardan veya oraya gidip tatile. Ya işte Türklerin imajı son dönemde Tayland'da çok şey oldu. Yok ne bileyim işte yok öyle oldu. Yok Türklerin imajı. Ya Türklere kurban olsunlar arkadaş. Gidiyorlar oraya, Türkler gidiyor 2000-3000 dolar harcıyor, yiyor, içiyor, geziyor parasıyla. Bedava mı? Yiyor, içiyor, geziyor, gidiyor. Ha ufak tefek olaylar oluyor mu? Kavga, dövüş ufak tefek oluyor. Ama bu İngiliz'de de oluyor. Alman'da da oluyor. Diğer milletlerde de oluyor. Ama Alman olduğu zaman Alman diyor mu? Ya biz Almanlar hep böyleyiz, biz Almanlar böyleyiz şöyle, diyor mu? Hayır. Ne diyor? Adamın adı Markus mu? Markus bunu yapmış. Markus şöyle yapmış der. Ama biz demez. Yani bunu genellemeye çevirmez. Bizde acayip bir şey var. Hemen bir genelleme. Yok efendim Tayland'da Türklerin imajı düşüyormuş da yok böyleymiş de yok efendim Bali'de Türklerin alakası yok. Ben gezdiğim ülkelerde Türklerin imajıyla ilgili hiçbir sıkıntı görmedim. Bir tek Macao o küçük ülke bile sayılmaz. Çin'e bağlı. O da Çin'le aramız iyi olmadığı için politik konularında orada biraz girişte pasaportta işte sıkıntı yapıyor. Orada biraz şey hissediyorsun dışlanmayı. Ama onun dışında Türklere kurban olsunlar ya. Hayırdır yani siz yani sadece Türklere değil abi aynı zamanda da Türklere, Kürtlere, bizim milletimize, Türk pasaportu olan herkese kurban olsunlar. Kim abi bunlar? Yok burada imajı şey olmuş da yok onda şey ne var imajımızda? Ve şunu da söyleyeyim. Biz burada nasıl gelip Bali'de yatırım yapıyorsak, ev alıyorsak, arsa alıyorsak, dükkanlar açıyorsak aynı şekilde bir sürü binlerce Balili, Endonezyalı kızlar ve erkekler Türkiye'de, Antalya'da, İstanbul'da, orada, burada çalışıyorlar. Onlar da bizim ülkemizde çalışıyor. Tamam mı? Biz burada iş adamı konumundayız. Biz buraya geliyoruz, yatırım yapıyoruz, mücadele veriyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Aramızın hakkında vergimizi veriyoruz. Bu şekilde. O yüzden ben böyle bir şeye kesinlikle katılmıyorum. Türk pasaportuyla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Türklerin imajıyla ilgili de hiçbir sıkıntı yok. Sadece boş beleş, tamam mı? Konuşan bazı Türkler var. Yani kendi kendimizi kötülemekten, kendi kendimize saldırmaktan başka bir işe yaramayan bazı Türkler. Yani bu şekilde ben kesinlikle kabul etmiyorum. Dediğim üzere Tayland'da olsun, burada olsun geliyorlar. Herkes burada cebinde parasıyla bir şeyler yapıyor. Yani o yüzden ben bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Hiç de öyle bir şey yok. Kesinlikle böyle şeylere inanmayın. Şunu da söylemek istiyorum. Hiç mi bir şey olmuyor? Tabii ki oluyor. Mesela bir dönem, öncelikle bir sene önce inanılmaz bir popüler oldu. Şu nalet olası yok bileklik satma, yok parasız dünya turu.
İpini koparan çıkıp geldi. Rezil ettiler orada şeyde. Tayland'da, ondan sonra Malezya'da, efendim Hong Kong. Bileklik satıyorlar. Polis geliyor, yakalıyor. Bakıyor pasaport Türk. Yakalıyor orada, bakıyor pasaport Türk. Bir ara öyle bir şey oldu. Tamam mı? Orada böyle biraz tabii ki insan etkileniyor. Orada diyorlar ya Türkler buraya çalışma, bileklik satmaya gelmiş. Yok onu ya Türk pasaportu. Ha orada biraz konuşuluyor ama yine genelleme yapılamaz. Ona bakarsan sen binlercesi gidiyor cebinde. Ben cebine bir haftada 5.000 dolar harcayan Türk gördüm şeyde Tayland'da. 5.000 dolar. Bir haftada. Adam gidiyor çatır çutur harcıyor parasını yiyor içiyor gidiyor. Herkes mi öyle? Hayır. Ha birkaç tane böyle saçma sapan genç daha kafası basmıyor. Gelmiş oraya yok bileklik satarak zengin olacak da güya orada işte dünya turu yapacak da bileklik satarak gezecekmiş. 2 gün sonra ya cezaevine düşüyorlar ya deport oluyorlar ya da rezil olup kaybolup gidiyorlar. Tamam mı? Bu şekilde. Çoluk beni izliyorsanız, çoluk çocuğunuza eğer aileleri varsa sahip çıkın. Tamam mı? Böyle yok dünyayı geziyorum, yok dünyası parası dünya turu, yok efendim ne saçmalığı böyle şeylere sakın çocuklarınız inanmasın, salmayın. Çok zor. Yani geliyorsunuz burada öyle kolay mı? Yani bir günün en kötü ihtimal bugün hiçbir şey harcamasa 10 dolar harcar ister istemez. Bir yeme hiç mi bir şey yemeyecek? 5 dolar konaklasa, 3 dolar konaklasa yani yine 10 dolar aylık 300 dolar lazım. Uçak bileti yok daha işin içinde. Efendime söyleyeyim vize paraları yok. Yani böyle şeyler mümkün değil. Sadece videolarda ilgi çekmek için işte parasız dünyayı geziyorum. Vay efendim şunu yapıyorum, bunu yapıyorum gibi saçmalıklar. Çoluk çocuğunuz varsa veya çevreniz varsa böyle şey kesinlikle engel olun. Çok kişi gördüm burada rezil olduğu yani aç kaldılar, rezillik, sefil, biletini alıp geri dönemeyen, havalimanında yatan, konsolosluk devreye giriyor. Rezillik yani. Ama tekrar söylüyorum bunu genelleme yapılamaz. Tayland'da olsun, burada olsun birçok Asya ülkesinde çok kaliteli Türkler var. Çok güzel işler yapan Türkler var. Türklerden gurur duyuyorum. İyi ki Türk'üm. Tabi aranızda izleyen Kürt de vardır, Laz da var. Hepimiz biriz. Bize dünya kurban olsun. Tamam mı? Bizim bir tarihimiz var. Bizim bir karakterimiz var. Bizim bir yapımız var. O yüzden ben gurur duyuyorum. Siz de gurur duyun. Böyle saçma sapan şeylere de inanmayın. Türklerin imajında hiçbir sıkıntı yok. Bu video buraya kadar olsun. Bir sonraki videolarda yine görüşmek üzere. Hepinize Bali Adası'ndan selamlar ve sevgiler. Yıllar beni yollara koydu ben tamamladım durdum gel yok bize hiç engel. Yol arkadaşım olsan ki zaten böyle güzel her şey.